Bu hafta hangi balıklar doğurdu, ne gibi hatalar yaptım ve ne gibi gelişmeler var? Hepsini bu videoda inceleyeceğiz. Herkese haftalık vlog serisinin yeni bölümünden merhabalar. Bu hafta birçok farklı balık doğurdu. Birçok farklı balık artık eskisi gibi değil. Büyüdüler, geliştiler. Evet, ilk olarak Albino Sky Blue'lardan ve Mickey Mouse Piretti'lerden başlıyorum. Burada bir kuyruk erimesi problemimiz vardı hatırlayacağınız gibi. Bu problemi tamamen çözdük gibi. Balıklar artık toparlıyorlar. Ama gördüğünüz gibi hala kuyrukları yırtık olan balıklar var. Güzel tarafı burada bir Mickey Mouse piletimiz var ve bu pileti bugün doğurdu. Şu anda sayıları az olduğu için bu balıkları mutlaka yavrulukta doğurtuyorum ki maksimum verimlilik alabilelim. Bu akvaryumda gerçekleşen 3. ya da 4. doğum. Bazı yavrular hala akvaryumun içinde geziyor. Onları hiç ellemeyi düşünmüyorum. Burada büyüsünler. Diğerlerini hatırlayacağınız gibi bir önceki hafta üretim kabına, büyütme kabına ayırmıştık daha doğrusu. Şimdilik buradaki balıklarımız bu şekilde gelişimlerine devam ediyorlar. Albino Sky Blue'lara doğuracak olanlar var ama tabii hala kırmızı erkekleri ayıklamadım. Ama hoşuma da gitmiyor değiller. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Kuyruklar da büyüyor. Renkler, gözler, detaylar gerçekten müthiş. Bakalım kuyruk problemini toparladık. Bu yeşil su problemini hala çözemedik. Burada çok agresif bir su değişimi yaptım. Buna rağmen bu problem çözülmemiş durumda şu anda. Yine de gidişat iyi. Yavrularımız güzel güzel burada büyüyecekler. Sonrasında bunları da kaplara alacağım. Evet, son derece güzel. Bayağı da bir yavru sayımız var. Şimdi bir alttaki akvaryuma geçelim. Bakalım panda entlerlerimiz ne yapıyor? Evet, benim en sevdiğim akvaryuma geldik. Burada panda entlerlerimiz güzel güzel büyüyorlar. İlk doğan yavrular artık buradan çıkacak kıvama geldiler. Buradan bir koloni daha çıkar gibi duruyor şu anda. Anaçları hala filenin içinde tutuyorum ama yavruları yemiyorlar. Bayağı bir stres oranı az bu akvaryumda. O yüzden yavrulardan yana sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi artık dişiler erkekler bayağı büyüdüler. Şöyle anaçlarımızı da gösterelim. Buradaki dişler de tabii İnanılmaz boyutlara ulaştılar şimdiden. Bunlar doğurdukça burada beslendikçe daha da hızlı gelişiyorlar. Yani artık panda entler stoğu konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten güzel balıklar, renkleri çok canlı balıklar var. Aynı zamanda yeni doğan yavrular da var. Bayağı minik ortalıkta geziyorlar. Gördüğünüz gibi bu panda entler konusunu şimdilik becermiş gibi görünüyoruz. Bu akvaryum gerçekten üretim konusunda çok sevdiğim bir akvaryum. Şöyle uzak çek diyenler oluyordu. Uzaktan da şöyle bir güzel göstereyim. Artık yavrularımızın yavruları burada doğmaya başladılar. Gerçekten de güzel gidiyor. Kılıç kuyruklu entlerlerin bir arada bulunduğu akvaryuma gelecek olursak burada da güzel doğumlar oldu. Kılıç kuyruk sayımız gayet güzel artıyor. Yavru kılıç kuyrukları görebilirsiniz. Güzel entler yavruları gördüm ama bayağı bir saklanıyorlar. Şurada arka tarafta köklerin içerisinde bayağı saklanan yavru var. Burada stres oranı çok düşük olduğu için balıkların hiçbir yavrularını yemiyor. Böyle güzel yavrularla bir arada yaşıyorlar. Bol da bitki var gördüğünüz gibi. Buralarla ilgili çok fazla güncelleme yapmıyorum. Çok fazla müdahale de etmiyorum. Sadece sularını tazeliyorum. Balıklar kendi kendine ürüyorlar, büyüyorlar. Yani burada gördüğünüz entlerlerin hepsi 3-5 çiftten çıktı. O kadar az sayıda elimde vardı. Şu an yüzlercesi var. Güzel de büyüyorlar. Bakalım buradaki dişler iyice böyle tam üretim moduna geldiğinde onları da fileye almayı düşünüyorum. Hem kılıç kuyruklar için hem de entlerler için konuşuyorum. Bunları da file üretimini alıp böyle yüzlerce yavruyu tek seferde almak istiyorum. Şu anlık ortam böyle işte. Yavrular, küçükler, büyükler hepsi bir arada geziyorlar. Biraz da benden ürküyorlar. Normalde çok fazla beni görmedikleri için bitkilerin arasında. Böyle kameradan da ürküyorlar ama turuncu külçelerimiz gerçekten sağlıklılar şu anda. Burada kaç kılıç kuyruk vardı bu arada bilmiyorum ama bir videoda belki sayarız bunları da. Şurada bakın minik bir yavru var. Bunlar hep yeni doğup da burada büyüyen kılıç kuyruk yavruları. Şimdilik burasının gidişatı güzel. Size şimdi bu haftanın bombasını gösteriyorum. Aslında bunun konusu, bunun serisi başka ama betamızın yavruları artık bayağı balık oldular. Gördüğünüz gibi bayağı bir yavru var. Eğer üretim serisini izlemediyseniz onu da aşağıda bırakacağım. Sabit yorumdaki linklerden izleyebilirsiniz. Betalarımızı sıfırdan ürettik. Şimdilik bu boyuttalar. Artık bir sonraki videoda erkeğimizi ayırıp yavruları nasıl büyüteceğimize bakacağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel yavrularla ilgileniyor. Bayağı da bir yavrumuz var. Maşallah erkeğimiz bu işi
Gerçekten becerdi gibi duruyor şu anda. Gelelim üretim kaplarına. Burada Japon blue'larım var. Burada kötü haber. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Buradaki yavrular böyle acayip bir salınma hareketi yapıyordu. O yavruların hepsini kaybettik maalesef. Şu anda bir 4-5 tane büyük yavru var burada. Onlar sağlıkla devam ediyorlar yollarına ama o yavruları kaybettik. Bu hafta içi buranın suyunu komple sıfırlayacağım. Suda bir şey olmasından şüpheleniyorum. O yüzden burayı komple sıfırlayacağım. Şimdilik böyle 3 erkek 3 dişi sağlıklı bir şekilde takılıyorlar. 4-5 tane de büyük yavru var. Evet, geldik en güzel üreyen, en hızlı üreyen Lepistes kolonimize. Burada Snow White Lepisteslerimi görüyorsunuz. Erkekler dişiler gayet sağlıklılar. Burada işte güzel haber, yeni doğumlar oldu. Zaten 100'e yakın yavrumuz vardı. Artık daha da fazlası var. Bilerek şu anda video çektiğim için hava motorunu kapattım. Biraz yavrular ortada gezinsin diye ama bayağı bir büyük yavrumuz var. Beni görünce biraz kaçıyorlar. Bayağı renklenen balıklarımız da var burada. Bu koloni güzel güzel kendi alt nesillerini yetiştiriyor şu anda. Hem doğumlar devam ediyor hem yavrular içeride büyüyorlar. Birbirlerini yemedikleri sürece küçük yavrularla büyük yavrular bir arada bakmaya devam edeceğim. Ki böylece belki birbirlerine alışırlar. Bakmayın bu balıkların bu kadar güzel göründüğünde ciddi şekilde yavru yiyorlar. Snow White'lardan ben böyle bir performans beklemiyordum açıkçası. Ciddi yavruları çok yiyorlar. O yüzden böyle küçükler büyükler bir arada takılsın. Belki bu görüntüye alışırlar. Şu yavrular bu görüntüye alışırlar ve birbirlerini yemezler diye düşünüyorum. Şimdilik burada keyifler yerinde. Bir yandaki kabımıza geldik. Pineapple kılıç kuyruklar. Burada henüz yeni bir doğum olmadı. En son şu küçük dişlerden biri daha doğurmuştu. Ama yavruları şöyle göstereyim. Baya artık biz balık olduk diyorlar. Biraz hava hortumları karıştı ama baya biz balık olduk diyorlar artık. Baya büyüdüler. Bir 100-120 tane falan yavru var herhalde. Gördüğünüz gibi kabın her köşesindeler. 2-3 dişi doğurdu bu yavruları. Şu anda güzel. Burası çok verimli gidiyor. Beklediğimden güzel de hızlı da büyüyorlar. Kap sisteminin avantajı bu oldu. Ben daha önceki yavruları yoğurtta biraz büyütmeye çalışmıştım. Bu kadar güzel, bu kadar hızlı boylanmamışlardı. Bunlar yani neredeyse şu an işte 2. haftaları artık bu yavruların. Gayet güzel. Biz balık olduk demeye başladılar. Turuncu renklerini belli etmeye başladılar bile. Buradaki yavru verimliliğimiz de güzel. Güzel ilerliyor burası. Buraya bir ay kadar falan hiç dokunmamayı düşünüyorum. Bu yavrular iyice bir büyüsün bakalım. Şöyle bir eksisi var. Kılıç kuyrukların yavruları çok hızlı büyüdüğü için alttan gelen küçük yavruları yeme ihtimalleri var. O yüzden hani bir ay sonra belki bu yavruları buradan alabiliriz. Farklı bir alana aktarabiliriz. Gelelim canlı doğuran yavru boylandırma tankımıza. Burada gördüğünüz gibi buraya saldığımız minik kılıç kuyruklar artık bayağı adam oldular. Renkler, görünümler bayağı değişti. Buradan yakın zamanda lepistesleri vermeye çalışacağım bakalım. Biraz daha boylansınlar. Biraz daha dişiler böyle doğuracak kıvama gelsinler. En azından yem masraflarını çıkarmak için satacağım balıklar bunlar olabilirler. Şimdilik işlerinden bir ayıklama yapmadım tabi. Biraz daha boylanmalarını bekliyorum. Kırma lepistes, yerli lepistes kolonimize gelecek olursak anaçlarımız gayet sağlıklı, gayet güzel yüzüyorlar. Boyları, görüntüleri gayet güzel bu arada. Kendilerini her zaman belli ediyorlar. Buradaki yavru verimliliğimiz de çok yüksek. Gördüğünüz gibi artık yan akvaryuma geçmesi gereken çok fazla balık var burada. Bayağı büyüyen oldu, yeni doğanlar oldu. Bayağı lepistes var burada artık. Dolu 2 akvaryum lepistesimiz var yani. Bunları büyütüp boyandırırsak güzel sayılarda damızlık lepistesler elde edeceğiz. Renkler, canlılıklar 10 numara bu arada. Yani şöyle burada bir lepistes doğurduğunda zaten 60-70 tane yavru doğuruyor. O yüzden lepistes stoğu konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle yansımadan da etkilenmeden çekmeye çalışayım. Bayağı kımıl bir üretim akvaryumumuz var burada. Sağlıkla da büyüyorlar. Bir diğer önemli üretim kapımız burada Albino Sky Blue lepisteslerimiz var. Artık renkler, dişiler, erkekler belli olmaya başladı. Bunları hatırlarsanız bir önceki hafta bu kabı almıştık. Neredeyse hiç cinsiyetleri belli olmuyordu. Artık balıkların tamamen cinsiyetleri belli oluyor. Şöyle üstten baktığımızda artık erkek dişileri zaten ayırt edebiliyoruz. Görüntü gayet güzel. Boyutlar gayet güzel. Buradaki balıklar da bizim üretim kolonimiz olacaklar. İkinci bir Albino Sky Blue kolonisi kuracağız buradaki balıklardan. Gayet güzel, sağlıkla büyüyorlar. Bir yandaki kabımıza geldiğimizde burada Mickey Mouse biletliler ve yine Albino Sky Blue lepisteslerin yavruları var. Burada güzel sayıda yavru var ama en küçük doğanlar bunlar. O yüzden bayağı küçük görünüyorlar. Şöyle üstten göstermek daha kolay olacak. Bayağı küçük yavrularımız var. Bunlar da haftaya artık tamamen renklenmiş, boylanmış olurlar. Size şöyle ilginç bir arkadaş daha göstereyim. Bunu da yakında bir videoda inceleyeceğiz. Şu anlık akvaryum biraz fazla ışıktan yosun tutmuş durumda ama keyfi yerinde. Orandalarımıza gelecek olursak dişinin yavaş karnı şişmeye başladı. Yavaş yumurtalar oluşuyor.
Erkeklerimiz zaten her zaman hazır. O yüzden sıkıntı yok. Dişinin yumurta tutmasını bekliyoruz. Buraya tabii birkaç tane daha dişi eklesek daha güzel olabilir. Blackwater'lı neredeyse bitmiş olan, artık tamamen berrak suya dönmeye başlamış olan Blackwater akvaryumumuza gelelim. Ramirez çiftliğimiz gayet mutlu, gayet memnunlar. Hala kameradan bir tık ürküyorlar. Bu balıkların artık bir dişi bir erkek olduğuna tamamen eminiz. Yavaş yavaş birbirlerine alışıyorlar. Böyle burada birkaç kurulaşma hareketi görüyorum ama şimdilik çok da bir gelişme yok. Güzel güzel takılıyorlar. Hallerinden memnunlar en azından. Cikletlere soracak olanlar için de ciklet yavrularımız büyüyor. Artık yavaş yavaş böyle titremeler, kurulaşmalar başladı. Avrotoslar, albino peacocklar, işte OB peacocklar, beyaz yunuslar gayet güzel, keyifleri yerinde takılıyorlar. Bu hafta güzel yavrular aldık. Güzel boylandırmalar da yaptık. Özellikle bu hafta gelişen bu beta konusu beni çok heyecanlandırıyor. Bakalım ne renk yavrular çıkacak betalarda. Siz boylanan yavrular ve büyüyen yavrular hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda daha fazla bunun gibi içerik için beni aşağıdan takip edebilir ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni bir üretim videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.